Dünyadaki cenneti, dünyadaki cehennemi, ahiretteki cenneti ve ahiretteki cehennemi konuşmak istiyorum. Yani yakın cehennem, uzak cehennem, yakın cennet, uzak cennet. Mesela şimdi elimi burnumun içerisine koysam, siz burada yok farz ederek, bir an kafamı çevirip baksam, burada olduğunuzu görsem, o anki utancım, yüzümün kızarıklığı nasıl bir şey? Biraz insana cehennemin hararetini hissettiriyor mu? Ya da küfür etsem, hiç yakışık olmayan bir şey söylesem. Mesela İngiltere'de İngilizce eğitimi alırken böyle bir binanın en üst katındaydı bizim sınıfımız. 2 tane Dubai'den ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen 2 kardeş vardı, kız kardeş. Hoca bunlar yan yana gelince Arapça konuşuyor diye ayırıyordu. Hepimiz ayırıyordu. Türklerle, Araplarla, Polonyalıları, her ırktan insanı yer değiştiriyordu hemen. Ondan sonra bir konuyu ortaya atardı, anlatırdı. Hadi bakalım ikiniz konuşun derdi. Ablası benim yanıma düştü. Benden 3-5 yaş büyük. Kız kardeş de karşıda oturuyor. Kızın adı da Serra, hiç unutmuyorum. Ben 1 hafta boyunca hiç konuşmadım onlarla. Hay. Bizim Türkler diyor ki sen Arapça biliyorsundur Selman falan diyorlar. Yok bilmiyorum falan. Ben nasıl bileyim dedim. Yani Türkçeyi zor konuşuyorum. Bak İngilizce I am sorry demeyi bilmiyorum daha dedim. Öğrenmeye geldik buraya. Şimdi bu hanımefendi sağımda oturuyor. Anlatıyor. You know? Diyor. You know? Ben de naam dedim şöyle ağzımın kırık şeyle ağzı Türkçe evet dedim. Kız şöyle döndü baktı. Yok herhalde ben benzettim dedi. Bir daha anlattı bir şeyler. You know dedi. Ana arif dedim. Ana arif demedim. Ana arif dedim böyle kırık bir ağızla. Bir ufak bir biliyorum cümlesi kurdum. Şöyle döndü. Ente tehki Arabi. Ente tehki Arabi. Sen Arapça biliyorsun dedi. I don't know. What are you talking about? Ente tehki Arabi dedi. Vallahi dedim daha gerisini getirmeden, vallahi ene dedim daha gerisini söyleyeceğim. Ona bırakmadı bir bağırdı. Serra la tetekellemi ebeden huve yahki Arabi. Bütün sınıf çınladı ama. Böyle inledi sınıf. Hoca ne oluyor dedi ya. 1 haftadan beri kız kardeşi. Hoca şöyle aptal, sınıf böyle geri zekalı. Biz buraya niye düştük? Biz bunu görecek adam mıyız? Biz bunu hak edecek adam mıyız? Neler söyledi Arapça kız 1 hafta boyunca. Küfür hariç ne varsa hepsini söyledi. 1 haftadan beri ben bunları duyuyorum ya. Ya birisini anlatıyorsam diye ablası bir anda cehennemi yaşadı. Serra bir daha sakın dedi. Konuşma bu adam Arapça biliyor dedi. Şimdi insan kimin ne olduğunu bilemeyiz. Uluslararası bir düğüne gittim. Düğünde de bizim Türk büyükelçiliklerimizin eşleri var ve çocukları var. Sol masada 2 tane masa boş yer var dediler. O gün de açık bir mekanda İstanbul'da düğün şu tam karşımızda. Buradan tekneye bindik. Karşıya geçerken dediler ki düğün sahibi damat hocam dua et de yağmur yağmasın dedi. Dedim ya yağmur duasına çıktık da yağmur yağmasın duasına hiç çıkmamıştık. Yağmur yağmama duası yaptım. Hakikaten yağmadı. Allah kabul etti duamızı. Çünkü yağmur yağsa düğün biter. Şimdi dediler ki efendim sizi Hollandalıların masasına alalım. Çünkü damat Hollanda'dan geldi. Türklerin olduğu masayı alalım. Ben de yanımda bir arkadaşımı götürdüm Marmara Üniversitesi'nden işletme master'ımda. Hollandalıların masasına mı alalım? Türklerin masasına alalım deyince yanımda erkek var ya şimdi biz böyle 2 erkek Hollanda masasına gidip laf dedikodu olmayalım dedim. En azından bizimkilerin yanına gidince bizimkiler erkek erkeğe muhabbetimizin, sohbetimizin farkında olurlar. Bir şeyi izah etmek zorunda kalmayız. Hani you dediği zaman yes we are friends deyip açıklama yapmak zorunda kalmayalım diye burayı istedim ben. Tabii yağmurdan kaçarken doluya tutulmak. Neyse aynen bunu yaşadık. Masaya oturduk. 5 dakika sonra tam karşımızda Namık Tan, İsrail Büyükelçisi o zaman, eşi Figen Hanım, yanlış hatırlamıyorsam. Beyler siz erkek erkeğe hayrola? Bir anlatın bakalım kimsiniz dedi. Hepsi büyükelçilikmiş, bir biz vatandaşız. Efendim dedim, biz dedim
Hollanda'da kardeşim Türk Hava Yolları Müdürü. Ona vekaleten kendimizi de asaleten düğüne katıldık. Arkadaşımla, üniversiteden arkadaşım dedim. Hoca olduğumu söylememeye çalışıyorum ki vaaz etmek zorunda kalmayayım orada diye. Kadıncağız birkaç soru sormaya başlayınca iş uzadı. İsrail'e sizi konferansa davet ediyorum dedi. Ya ben camide zor vaaz ediyorum. İsrail'e gideceğim. Ortalıkta karışık o zaman. Oradaki enteresan bir durum var. Bu taraftakiler Fransızca konuşuyor. Bu taraftakiler Almanca konuşuyor. Aynı masada herkes Türk yalnız. Şimdi bunların hepsi böyle başka dillerle konuşunca madem ukalalık serbest dedim. Ben de arkadaşıma dedim ki ben dedim Arapça konuşacağım. Sen dedim bildiğin dualardan birkaç kelime ortaya atarsın. Sen konuşuyormuş gibi yaparsın dedim. Dedim ennâs yetekellemûn lugal İngilizce vel Arabiye vel Fransi böyle sayıyorum falan. O da şey diyor, nasıl diyor? Kul diyor. Kul huvallah'ın kulunu söylüyor. Ahad diyor. Allahu ahad var ya ahad diyor. O da sanki bir şeyi tamamlıyormuş gibi, Arapça biliyormuş gibi konuşmaya başlayınca bizim sefaret hanımefendileri, beyefendileri duymaya başlayınca bizim Arapça konuştuğumuzu tepki olsun diye konuştuğumuzu anladılar. Sustular. Karşıdaki insana yaptığı hareketin cinsiyle mukabelede bulunmak, yaptığı hareketin yanlışını konuşmak yerine yanlış olduğunu göstermek ama edep dışı değil. Mesela orada ya biz hepimiz Türk değil miyiz ya ayıp olmuyor mu burada ne oluyor yani uluslararası bir olay mı var da kendi farklı dillerle konuşuyoruz deyip tahkir ederce üzücü, ezici bir konuşma yapmak oradaki bütün muhabbeti bitirir ve erkenden dağılmak zorunda kalırsınız. Halbuki girdiğimiz yeri bozmak değil, girdiğimiz yeri düzeltmek, güzelleştirmek bizim dinimizin bize emrettiği şey. Hayatı cehenneme çevirmek, hayatı cennete çevirmek. Yakın cennet ve uzak cennet dedik. Buralara kadar böyle hafif bir girizgah yaptım. Bugün çok insan gelecekti. Ama yağmur maşallah mübarek. Ama hepinizi ben ümmetin devam olarak gördüğüm için, önünüz ve arkanızı kalabalık gördüğüm için, yani geçmişinizi, sizi ve geleceğinizi kalabalık gördüğüm için hiç önemli değil. Bir kişi de olsa burada 1 milyon kişiye konuşur gibi konuşurum. Çünkü tek başına değiliz bu dünyada, bu alemde. Ve bizden başka varlıklar da var bizi gözetleyen, seyreden. Korkmayın, korkacak bir şey yok çünkü. Allah böyle yaratmış sistemi tamamını. Yani şuradaki karıncaları biliyor muyuz? Bu binanın içinde kaç tane hayvan var? Kaç tane kurtçuk var? Onların nimetlerinin bile tahsisini yapan Allah seni doyurmaktan mı aciz? Yarın ne yapacağımızı düşünüyoruz. Doğarken nasıl yaşayacağımızı annen biliyor muydu? Allah'ım kısmetini verdi de bu çocuğa. İnanınca bereket geliyor. Cennete gidenler çok enteresan. Kur'an-ı Kerim'de okurken çok etkilendiğim bir ayet var. Estağfirullah. Cennetlikler diyor ki nedir sizi bu cehenneme atan şey? Soruyor. Cennetlikler cehennemliklere soruyor. Onlar da cevap veriyor. مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرٍ Nedir sizi bu ateşin azap veren, elim, yakıcı azabın içine atan nedir? Nedir? Niye buradasınız siz diye cennetlikler soruyor diyor. Kur'an söylüyor. قَالُوا Derler ki lem neku minel musallin. Biz dünyadayken namaz kılmazdık. Dua etmezdik. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ Yolda kalmışları, kimsesizleri doyurmazdık. Onlara yemek ikram etmezdik. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ Boş işlerle, günahlara dalmış, onların içinden yürüyüp giderdik. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ Kıyametin olacağını da hiç umursamazdık. Böyle bir şeyin varlığını düşünmezdik bile. Olmayacak ki böyle bir şey. Hani ben hiç ölmeyeceğim, çok uzun yaşayacağım deyip kendi kendini kandırıyor birisi. İnanırsın uzun yaşayacağına da ölmeyeceğim diyemezsin. Senin elinde değil ki. Yaşama gelmek de senin elinde değildi ki. Bir lütuftu. Herkes geliyor bu dünyaya. Milyarlarca insan geldi. Hepsi gitti, yine gidecekler. Yine gelecek, yine gidecekler. Hatta etânel yakîn. Ta ki ölüm gelince fark ettik. Ölüm geldi. Çattı, işte o an fark ettik. Ölmek mi gerekiyor? Geçen hafta söylemiştim bir yerde.
Burada mısın? Burada söyledim. Yurt dışında çok özel bir insan çok büyük bir sıkıntıyla karşılaşmış durup dururken. Hem de avukat. Bilge bir insan. Ama 10 saate yakın ölümüne dövmüş, işkenceyle dövmüş birisi hanımefendiyi. En son anında artık birkaç darbeden sonra öleceğini düşününce Allah'ım demiş, söz veriyorum eğer bana yaşama fırsatı verirsen kendimi değiştireceğim. Kimisi küçücük bir hastalıkla, kimisi babasını, evladını kaybetmekle, kimisi elindeki nimetlerin, mal, mülkün, itibarın elinden gitmesiyle bir anda Allah'a yönelmeye başlar. Çok yakın arkadaşım, hocam geceleri bütün alemler benden sorulur. Kim nereye gidecekse bana sorardı. Ama öyle bir eşim oldu ki hayatımda, o insanla evlendikten sonra hayatım bambaşka değişti. 51 yaşında toprağa bıraktım. Hala hayatta gibi bana ilham veriyor. Ona çok şey borçluyum. Bir kadın hayatının baharında onu kaybediyor ama her gün gözyaşıyla ona dua ediyor. Eğer şehvet denen nimet, cinsellik denen nimet doğru bir şekilde tüketilirse bu cennet vesilesi. Doğru değil de haram yolla tüketilmeye çalışılırsa bu da cehennem. Para doğru bir şekilde tüketilirse bereketlenir. İnsanın verdikçe, hayır yaptıkça, dağıttıkça, Allah verince kendisine verdi zannediyor herkes. Devlet nasıl verdiği bütün paranın içinden KDV'sini alıyor, masrahını alıyor, vergisini alıyor. Allah'ın modelini devletler kullanır. Karşılıksız verir, sonra bekler. Nasıl bakıyorsun? İyi bakarsan, iyi dağıtırsan, iyi servis yaparsan fazlasını veriyor. Devlet de teşvik verir ya, prim verir ya, gözetmek ister, yukarı çıkarmak ister ya, bir yere kadardır. Ama Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Cennetlik mi olmak güzel, cehennemlik mi? Ama çok kolay. Şu kadar bakın. Sağ, sol. O kadar basit bir ayrım ki. Aşkı tarif etti geçen gün arkadaşım. Hocam dedi, sevgi mi, aşk mı dedi. Dedim ki, oran mı var? Var. Sevgi, hubdur dedi. Tanedir, tohumdur. Yeşerir, bereketlenir. Aşk ise onun çok 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 üstündedir. Birisi üretir, sevgi, birisi de tüketir, aşk. Başka bir hocam da dedi ki, sarmaşık nedir bilir misin dedi. Bilmem hocam dedi. Niye bilmem diyorum biliyor musunuz? Bilirim deyince karşıdaki insan susar. Hazreti Ali hiç bilirim dememiş ve mahlası neymiş bilir misiniz? La edri. Bilmiyorum. Biliyorum diyen herkes kaybetmiştir. İlk biliyorum diyen de şeytandır. Yok demeyeceğiz, yok oluruz. Var dersek var olacağız. Ama sözlerin, kelimelerin dua olduğunu, sihirli olduğunu, bereket vesilesi olduğunu bilsek zaten bu cümleleri sarf etmeyiz. Bugünün cennet olmasını istiyorsak sabah uyandığımızda ilk önce Allah'ım sana teşekkür ederim. Allah'ım bugün bana ne taksim ettiysen şimdiden sana teşekkür ediyorum. Hatta bir uç örnek daha verelim. Başımıza çok büyük bir sıkıntı geldi. Çok büyük sıkıntı. Ölüm, iflas. Çok büyük bir kampanya, olumsuz bir kampanya. Hakkımızda çıkan büyük bir haberin aleyhimize döneceğini bildiğimiz halde şaya olması, basın yoluyla tüm dünyanın duyması. Ne yaparız o anda? Söyleyeyim normal insan modelini.
hemen yayından kaldırmaya çalışmak, hemen bunun arkasındakileri tehdit etmek, hemen avukatı arayıp bu işlemi yapanlar hakkında suç duyurusu bulunmak, hemen defans. Niye bunları oldu? Bu beni nereye götürecek diye düşünmeden önce kavgaya başlıyoruz. En yakın arkadaşlarımızı hırpalayıp senin yüzünden oldu demeye başlıyoruz. Hiç insan suçu üzerine almıyor. Kabahati gelin etmişler, kimse üzerine almak istememiş. Ne güzel tabirler değil mi? Halbuki insanın tamamı bunları kendi üretiyor. Zihniyle üretiyor. Diyor ki ben bunu yapmadım. Bu duruma düşecek bir hata yapmadım. Yaptın, zihninle bunu yürüttün. Başıma bu olay gelirse ben ne yaparım dedin ya. Allah da sana bunu gösterdi. Ben bu evi kaybedersem hayatım biter. Ne demek biliyor musun? Allah benim elimden tutmaz demek. Allah dert keder imtihan vermesin. Ne demek biliyor musun? Allah'ım o gün benim canımı al demek. Emekli olayım, söz. Bir ev yapacağım, başka bir şey istemiyorum. Adam emekli oluyor, köyüne evini yapıyor, gidiyor, o gece yatıyor, ertesi sabah cenazesi çıkıyor. Allah, diyoruz ki ya yazık adam yaşayamadı ya. 40 sene çalıştı, bir keyif yapacaktı, bak gördüm Allah'ın işi. Allah'ın işi değil abi, öyle istedi. Öyle istedik. Görev yaptığım camilerden hep tayinlerimi ben istedim. Hiçbirisine de görevlendirin, beni de imtihana girmedim hayatım boyunca. Hiçbirisine istemedim. Telefonda tayinim yaptılar. Hiçbirisine imtihana gelip beni şuraya atar mısınız demedim. Hep tepeden tayinler. Emri vakiyle. Ne diyeceksin devlete? Hiçbir şey diyemezsin. Ama Allah beni buradan kurtar dediğim anda soruşturmam başladı. Ben istedim. Ben istedim. Kimse bir şey yapmaz. Allah'ım beni bu durumdan kurtar, şunu yapacağım diyor adam. Kurtarıyor Allah. Yapmıyor. Bir daha geliyor başına. Söz verdiğin şeyi yapsana. Kime söz verdin? Allah'a söz verdin. Verdiğin sözün gereğini yaparsan Allah hoşnut olur. Seni ummadığın rızıklarla sevindirir. Verdiğin sözü yapmadığın her şey senin cehennemin olur. Bakınız, yakın cennet, uzak cennet, yakın cehennem, uzak cehennem. Yakın cennet nerede biliyor musunuz? Dünyada. Şu an, şu atmosferin içerisinde, şu salonda hepiniz karnınız ağrımadan, belki sabah yorgunluğu hafif var, uyanmanın tadını yaşıyorsunuz, keyiflisiniz. Bankaya gitmek durumunda değilsiniz, şu saatte öğlenden sonra olabilir. Bunların tamamı sizin cenneti yaşadığınızın bir göstergesidir. Ama sabah sabah buraya niye geldim? Keşke gelmeseydim. Diye şu hüf var ya, tam şeytanın sevdiği hareket bu. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Birden cehenneme başlar. İçiniz hararetlenmeye başlar. Ya geçen benim arkamdan konuşmuştu Sevda. Ben şimdi onun arkasından bir kulis başlatayım, bak o bir görecek gününü. Konuşmaya başladıkça sarmal onun etrafında başlıyor. Dönüyor. Onu çukura atayım derken kendi çukura düşüyor. Kim yaptı bunu? Kim kazdı bu çukuru? Ama o da bana yaptı. Ya o sana yaptı diye sen de mi yapacaksın? Geri geliyorum biraz önceki mevzuya. Allah'ım bu felaketten sonra benimle ilgili çıkan bu haberden, benimle ilgili olan bu olaydan ve benim kaybettiğim bütün değerlerden sonra beni neyle sevindireceksen şimdiden teşekkür ediyorum. Hiç peşin teşekkür ettiniz mi? Peşin. Peşin ama yani hiçbir şey yokken. Bir de en zor olduğunuz zaman, en zor anda Allah'ım sen bunun arkasından beni bir şeyle sevindirirsin, ben sana inanıyorum. Müthiş bir huzur. O anda, o 9 saat işkence gören insan bana bir soru sordu. Senin de başına bu olay geldiğinde sen de hiç acı hissettin mi dedi. No pain dedim. I am also dedi. Hastanede yoğun bakımda yattım. Yoğun bakım doktorlar
Seni kim bu hale getirdi? Nasıl oldun böyle? Şurası sorarken beni yalnız bırakın dedim sadece diyor. Beni yalnız bırakın. Ben başka bir dünyadaydım. Başka bir güzelliğin içerisindeydim. Onun için bana yapılan işkenceyi konuşmak, düşünmek yerine o huzurun içerisinde kalmayı istedim Yaradan'dan dedi. Çok merak etmiştim. Siz de bu acıyı hissettiniz mi? Sizde acı oldu mu hiç diye. Gerçekten de hastane kayıtlarımda kendimdeydim. Hiç kimsenin Selman ah dediğini duymadı. Halbuki çok büyük bir kazaydı. Ama Allah tarafından koruma altına alınıyorsunuz. Sahipleniliyorsunuz. Melekler geliyor, tedavi ediyor sizi. Ruh rahatlığı veriliyor. Selamet veriliyor. Huzur veriliyor. Sana ninniler söyleniyor. Yoğun bakımda gözü açık tek hasta benmişim. Doktorlar söylüyor. Ama ben o haldeyken hastalara da dua ediyordum. Allah'ım onlara da şifa ver diye. Bu duyguyu veren kim? Aklımızı o an başımızda tutan kim? Hani aklımıza mukayyet olduran kim? Ne? Kim bunun gücün sahibi? Cehennemdi. Sonra yaşatılan cennet. Her imtihan ticari, siyasi, ilmi, her imtihan herkesin cehennemidir. Ama bir sabredersen o senin terfi vesilendir ve cennetin olacaktır. Hiç kimse bunu düşünmüyor. Sizinle uğraşanlara savaş açmak yerine bu olayla tanıyacağınız avukatı, bu olayla tanıyacağınız hesap uzmanını, bu olayla tanışacağınız insanların size ne getireceğinizi düşünürseniz teşekkür edersiniz.